Ertesi sabah tekrar tırmanmak çok zordu. Eğer taktı, ama binbaşı gecikme taleplerine duyarsızdı. Kıç ve Rudiments gibi esnek olmayan bir şekilde, tüyünün üzerine sertçe biniyordu Pillow ve başlamak için işaret verdi. İki kişinin yardımıyla sempatik Kamçadils, belki de bir sırtım sertleşti, yeni bir ata binmeyi başardım ve biz Gen Ahl vadisine doğru sürdü, güneyin bahçesi, Kamçatka. Malkua köyü, Kamçatka'nın kuzey yamacında yer almaktadır. Nehir havzası, alçak, çıplak granit tepelerle çevrili ve hatırlatılan Virginia City, Nevada'daki durumuna biraz da benzer bir durum. Belirtilmektedir özellikle sıcak mineral kaynakları için, ama zamanımız olmadığı için bu kaynakları kendimiz ziyaret ettik, yerlileri almak zorunda kaldık. Sıcaklıkları, tıbbi özellikleri ve içerikleri için kullanılan kelime kendimize de buhar sütununun uzaktan bir görünümü vardı. Konumlarını, köyün kuzeyinde Genal'in uzun ve dar vadisi açılır, Kamçatkan'daki en verimli ve güzel bir yer yarımada. Uzunluğu yaklaşık 30 mil ve ortalama 3 inç uzunluğundadır, genişliğinde ve her iki tarafından yüksek karla kaplı zincirlerle sınırlıdır. Dağlar, Malkua'dan uzağa uzanan uzun beyaz bir manzara içinde yırtıklı zirveler ve keskin kayalıklar, neredeyse Kağız'ın baş sularına kadar Kamçatka Nehri. Küçük bir dere dolambaçlı bir akışladanın içinden geçer. Vadi, 4 ya da 5 fit yüksekliğinde uzun yabani otlarla çevrili ve burada huş, söğüt ve kızıl ağaç kümeleriyle gölgelenmişti. Yapraklar şimdiden parlak renkleri almaya başlamıştı. Erken sonbahar ve geniş kırmızı, sarı ve yeşil şeritler vardı dağ yamaçları boyunca yatay olarak, muhteşem bir kromatik üzerinde işaret bitki örtüsünün ardışık bölgelerini düzenli olarak yükseldikçe ölçer vadinin seviyesinden saf parıldayan karlara doğru bir gradasyon daha yüksek zirveler. Vadinin ortasına doğru öğle vakti yaklaşırken, manzara, renkli bir canlılık ve taslakların görkemli bir şekilde şekillendiği bir yapıya sahip oldu. Bizim tarafımızdan en coşkulu sevinç haykırışlarını çıkardı küçük parti. Her iki yönde 25 mil boyunca güneşli hava vardı. Genil Nehri'nin karmaşık bir şekilde uzandığı vadi. Dağılmış huş kümelerini birbirine bağlayan gümüş zinciri ve kızağaç çalılıkları, aralıklı olarak kıyılarını çeşitlendirdi. Mesela Happy Valley of Rasselas, geri kalanından dışlanmış gibiydi. Karlı zirveleri ve zirveleri olan geçilmez dağlarla dünya. Resmizil güzellikte, çeşitlilikte ve biçimde eşsizliğinde rakip olan bir yerde, Doğu mimarının en çılgın hayali. Yanlarının yarısı aşağıda bir koyu yeşil çamlardan oluşan geniş yatay kuşak, güçlü ve yüksek zirvelerin saf beyaz karıyla güzel bir kontrast ve aşağıda alevlenen dağ külünün zengin kızılısı. Burada ve orada dağlar bir titanik gücü tarafından parçalanmıştı, derin, dar kanilerle ve güneş ışığının alabileceği vahşi vadiler bıraktı, zar zor deliyordu ve göz yumuşak mor sisle kayboldu. Düşün, tüm bunlarla, sıcak kokulu bir atmosfer ve derin mavi bir gökyüzü var, birkaç bulut süzüldü, gölge bile yaratamayacak kadar eterik ve sen de yapacaksın. Belki de en güzel manzaralardan biri hakkında ufak bir fikrim var, hepsi Kamçatka. Sierra Nevadalar, daha vahşi manzaralar sunabilir, vahşilik, ama Kaliforniya ya da Nevada'da hiç görmedim. Kışın ve yazın ayırt edici özellikleri, çıplak kar ve güller, granit ve parlak renkli yapraklar, uyum içinde harmanlanmış. Genil Vadisi'nin güneşli bir günde sunduğu gibi bir fotoğraf, erken sonbahar. Dodd ve ben boş zamanımızın çoğunu öğleden sonra meyve toplayıp yemek. Öfkeyle ileriye doğru 4 nala koşuyoruz. Ta ki karavanı birkaç mil geride bırakmıştık, bir yerde yatacaktık. Özellikle nehir kıyısındaki bol çalılıklar, atlarımızı ayaklarımız, güneşin tadını çıkarıp sarı bal yemeklerini yiyeceğiz. Moroşkes, moro, skes ve lezzetli koyu mor küreler yaban mersinleri, ta ki kıyafetlerimiz kırmızı lekelerle lekelenene kadar ve yüzlerimiz ve ellerimiz, birkaç Komançe'nin boyalı ellerine benziyordu savaş yolu için. Güneş henüz 1 saat yüksekteydi ve biz yerli köye yaklaştık. Genil, erkeklerin ve kadınların kesimle meşgul olduğu bir tarladan geçtik. Saman, kaba oraklarla karşılık verdi ve hayranlıkla baktı. Huzursuzca ve yol aniden Kolan'a kadar sürdü. Köyün ilerisinde duran bir nehre doğru ilerledi. Eğerlerimizin üzerinde diz çökerek sığ deriyi geçmeyi başardık ıslanmadan, ama bir anda başka bir şeye geldik aynı boyutta. Oradan geçtik ve 3. bir kişiyle karşılaştık. Bu biz, o da geçti. Ancak 4. nehir ortaya çıktığında Major umutsuzca Dodd'a bağırdı. "Ay! Dodd, kaç tane Paganli Nehri bu canavar köye ulaşmak için geçmemiz gerekiyor?
Sadece bir tane, diye sakin bir şekilde yanıtladı Dodd. Bir, o zaman kaç kez böyle bir şey yapıyor, bu tek yerleşimin yanından bir nehir mi geçiyor? 5 kez, diye sakinlik yanıt. Görüyor musun, diye ciddi bir şekilde açıkladı, bu zavallı Kamçadallar balık tutacak tek bir nehrim var. O da çok büyük bir nehir değil, bu yüzden yerleşimlerinin önünden 5 kez geçtiler ve böylece zekice bir yöntem, kendilerinden 5 kat fazla somon yakalıyorlar, sadece bir kez geçse olurdu. Binbaşı şaşkınlıkla sessizliğe büründü ve sanki karmaşık bir sorunu düşünüyor gibiydi. Sonunda kaldırdı eğerinin kabzasından gözlerini kaybetmiş, suçlu Dodd'u büyülemişti, sert bir azarlama bakışıyla ciddi bir şekilde sordu, kaç kere belirli bir balığın belirli bir yerleşimin yanından yüzmesi gerekir, böylece balık her gittiğinde yakalanırsa yiyecek ile nüfus geçmiş. Bu redaksio ad absurdum, Dodd'un çekimini fazlasıyla etkiledi, gülmeye başladı ve topuklarını atının kaburgalarına gömdü, nehrin 4. koluna veya kıvrımına büyük bir sıçrama ile vuruldu ve diğer taraftan Genel köyüne doğru ilerledi. Starosta'nın, Rosita, evinde kaldık ya da köyün başkanı olarak, ayı derisimizi temize sermek alçak bir odanın beyaz zemini, eski kopyalarla garip bir şekilde kağıtlanmış. Illustrated London News'in dergisi. Renkli bir Amerikan litografisi, iki incinmiş aşık arasındaki uzlaşma öpücüğünü temsil eden bir yer, bir tarafı duvara asılmıştı ve açıkça sahibi tarafından büyük bir gurur duyuldu. Çünkü tartışılmaz bir şey sunuyor, kültür ve zarif zevkin kanıtı ve tanıdık olduğunu kanıtlıyor, Amerikan sanatıyla tanışma ve onun görgü kuralları ile gelenekleriyle Amerikan toplumu. Dodd ve ben, yorgunluğumuza rağmen, akşamı tamamen ayarladık edebi uğraşmalara, üzerine don mumlarıyla dikkatlice arama duvar ve tavan ardışık sayılar için London News, köşedeki huş tahtasından mahkeme dedikodusunu okuyor ve bir kapının arkasından seçkin İngilizlerin ölüm ilanları vardı. Tarafından çalışkanlık ve azmin sayesinde bir tarafı tamamlayarak yatmadan önce ev aldı ve çok değerli bir şey kazanmış olduktan sonra Yeni Zelanda'daki savaşla ilgili bilgiler aldığımız için cesaretlendirildik, kalan 3 kişi üzerine sabah soruşturmalarımızı sürdürmek için yanlar ve tavanı. Ancak büyük bir üzgünlükle, buna borçluyduk, haç yolculuğumuza başlamak, nasıl olduğunu öğrenmeye vakit bulamadan savaş sona erdi ve bugüne kadar bunu hiç kesin edemedik. Saat 6'dan çok önce taze atlarla uzun bir yolculuk için yola çıktık Pushchin'e, Çin, 90 verst mesafesinde. Küçük partimizin kostümleri artık çok karmaşık ve biriganiş görünümü, her birey zamanla atılmıştı, zamanla, medeni kıyafetine ait bu eşyalar rahatsız edici ve çeşitli resmizil konuları benimsemiş barbar bir kişinin gereksinimlerini daha yakın karşılayan yedekler hayat. Dodd şapkasını atmış, kızıl ve sarı bir şapka bağlamıştı başında mendil. Vyushin şapkasını bir rüzgarda neşeyle süzülen uzun kırmızı kurdeleli bir lent, bir kırbaç sancak gibi. Mavi bir av gömleği ve kırmızı bir Türk fezi vardı, üniforma ceketim ve şapkamın yerini aldı. Hepimiz tüfekleri sallayarak taştık, sırtımıza takılıyordu, belimize takılı tabancalar ve genellikle en harika haydutlara dönüştü Ape'nin geçitlerinden dikkatsizlere şantaj uygulamak için yolcular. Çekingen bir turist, öfkeyle 4 nala koşarken karşımıza çıkan bir turist düzlükten Pushchin'e doğru diz çökerdi ve gereksiz soru sormadan çantasını çıkardı. Taze ve enerjik atlara iyi bindiği için, binbaşı Dodd, Vyushin ve ben partinin geri kalanından çok önde sürdük gün. Öğleden sonra geç saatlerde, kesim hızında ilerliyorduk. Kamçatkan tundrası olarak bilinen düzlüğün karşısında, dipnot, ağaçsız alan, yosun ve alçak meyve çalılarıyla kaplı. Binbaşı aniden atını sertçe dizinin üzerine çekti, yarı tekerlekli ve bağırdı, "Medved! Medved!" dedi ve büyük bir siyah ayı yükseldi, ayaklarının hemen altındaki uzun çimenlerin arasından sessizce çıkmıştı. Vicdanla söyleyebileceğim heyecan, harikaydı. Vyushin çift namlulu kuş avı topunu çıkardı ve biberle onu ördek atışı ile, Dodd panik bir enerjiyle tabancasını çekti, atı ise onunla birlikte ovada kaçtı, binbaşı düştü dizginini ve kutsal saydığım her şeyle onu vurmamamı rica etti, atlar ise en hareketli şekilde dalıyor, tekme atıyor ve homurdanıyordu tavır. Tüm partideki tek sakin ve kendine hakim birey ayıydı. Durumu birkaç saniye soğukkanlılıkla inceledi ve sonra ormana doğru garip bir dört nala başladım. Bir anda bizim parti ortak zihnini geri kazandı ve uçan adımlarında en pervasız kahramanlık, çılgınca bağırıyor, "Durdur onu!
diye en kararlı ve korkmamış bir şekilde ortaya çıktı. 4 tabanca ve bir pompalı tüfekle tavır ve dahi oyuncular vahşi canavarı yakalama çabasındaki cesaret göstermeden, yoluna çıkmak ya da 100 metreden daha yaklaşmak. Hepsi boşuna bir şey vardı. Ayı ormanda uçan bir gölge gibi kayboldu ve bilinen vahşiliği ve intikamından varsayılırsa, ormanda bizim için bir kaz hazırladık, daha iyi olduğunu düşündük bir cesaretin bir parçası olarak kovalamacını bırakıyordu. Notları karşılaştırdık ve hepimizin onun devasa boyundan benzer şekilde etkilendiğimizi, onun sönük ve genel olarak vahşi görünüşü, hepsi aynı anda karşı konulamaz bir istekle ilham aldı, boğazından tutup bir bowie bıçağı ile parçaladı, bir şekilde eski coğrafyalarla çok güzel gösterilmiş. Sadece atlarımızın parçalanması ve uçuşunun hızı bu arzu edilen tatbikatı engelledi. Binbaşı bile ilan etti, kesinlikle ayıyı uzun zaman önce görmüştü ve sadece üzerinden geçti ve, korkutmak için, dedi ve neredeyse korkutucu Falstaff'a, eğer ona bunun için onur verirsek, şöyle, eğer hayır, belki bir sonraki ayını kendimiz korkuturuz. Konuya bakmak sonrasında sakin ve duygusuz bir şekilde bunun son derece olası olduğunu düşündüm. Eğer başka bir ayı majoru korkutmazsa, asla gitmeyeceğini söyledi. Başka bir ayıyı korkutmak için yolundan çekildi. Bunu görevimiz olarak hissettik, ancak başarımızı tehlikeye atmaması için, onu uyarmak için, Wild'ı korkutmak için böyle pervasız maceralarla yapılan keşif canavarlar. Pushchin'e varmadan çok önce hava karardı ama yorgun atlarımız gün batımından sonra, serin akşam havasıyla ve yaklaşık 8 civarında tazelenmiş saat sonunda uzaktan köpeklerin ulumalarını duyduk, ki zaten öyle bir şey yapmıştık. Sıcak çay, dinlenme ve uykuyla ilişkilendirilir. 20 dakika içinde Kamçadal evinde ayı derislerimizin üzerinde rahatça uzanıyorduk. Gün doğandan beri 60 mil yol kat etmiştik ama yol iyiydi. At binmeye daha alışmaya başladık ve Malkua'daki kadar yorgun değildik. Şimdi sadece 30 verst aramızda Kamçatka Nehri'nin kaynakları ile aramıza girdi. Atlarımızı bırakıp 200 ve aşağı süzülmemiz gerekiyordu. 50 mil sallarla ya da yerli kanolarla gidiyordu. Düz bir düzlükte 4 saatlik keskin bir koşu, bizi ertesi sabah Şehroum'a, burada zaten sallar bulunmuştu, bizim kullanımımıza hazır. Şimdilik at sırtımı sonlandırmak için hiç pişmanlık duymadım. Seyahat. Hayat bana her açıdan uygundu ve hatırlayamıyordum bana daha saf ve sağlıklı bir yol sunan herhangi bir önceki yolculuk keyif ya da daha çok keyifli bir gezi gibi göründü, değil bu. Ancak tüm Sibirya önümüzdeydi ve pişmanlığımız bir daha asla tekrar ziyaret etmemiz gereken sahnelerden ayrılmak rahatladı. Gelecek maceraların beklentileri de aynı derecede yenilikçi ve ileriye uygun, şimdiye kadar gördüğümüz her şeyden bile daha görkemli bir manzara. Tembel bir kişi için özellikle bir şey vardır: bir nehirde teknede yüzmek hoştu. Bir kişi tüm çeşitliliğin avantajları ve olay ile manzara değişimi, hiçbir şey olmadan çaba, tüm tembel zevkler, çünkü böyle adlandırılmalı, uzun bir deniz yolculuğunun tek düzeliği olmadan tekne hayatı çok dayanılmazdı. Sanırım cennet fikrini söyleyen Gray oldu, bir kanepeye uzanıp sonsuz yeni Marivu ve Krebillon. Eleciğin yazarı kendini zorlamış olabilir miydi? 6 inç derinliğe kadar kaplı bir Kamçadal teknesinin açık güvertesinde kokulu çiçekler ve taze kesilmiş samanlarla yüzebilir miydi? Karla kaplı sıralar arasından geniş ve sakin bir nehirde yavaşça aşağı iniyor dağlar, sarı ve kırmızı parlayan ormanların ötesinde ve geniş uzun, yabani otlarla dalgalanan bozkırlar. İzleyip izlememiş olabilir miydi? Dolunay, Klaçevskoy'nin yalnız, karlı zirvesinin üzerinde doğuyor, Kulu, Çevskoy, volkan, nehrin üzerinde dar bir patika ile köprü oluşturuyor. Titreyen ışık ve kayıkçının sesini dinledim. Kürekler ve zamanı tuttukları düşük hüzünlü şarkı, o da öyle yapardı. Marivu ve Krebillon'u denize attı ve daha iyi bir şey verdi, cennetin zevklerine örnek. Abartı suçlamasına açık olduğumu biliyorum. Böylece Kamçatkan manzarasını övüyor ve heyecanım belki de daha deneyimli bir gezginde eğlenceli bir gülümseme uyandırıyor. İtalya ve Alpleri görmüştür, yine de, olayları şöyle tarif ediyorum, bana göründü ve onların yarattığı izlenimlerin daha geniş bir adam için yapılması gereken ya da yapılması gereken bu kişiler deneyim ve daha geniş gözlem. İspanyol diliyle yazar, bir yerde okudum, hiç görmemiş adam. Güneşin ihtişamı, şan olmadığını düşünmekten suçlanamaz ayın gibi, ayı hiç görmemiş olan da konuştuğu için sabah yıldızının eşsiz parlaklığından. Hiç yelken açmış miydim Ren nehrinden aşağı,
Matterhorn'a tırmanmak ya da ayın yükselişini görmek Napoli Körfezi'nde belki bir adet TCI ve daha az tercih etmeliydim Kamçatka'nın coşkulu bir manzarası, ama, sahip olduklarımla karşılaştırıldığında daha önce görülen veya hayal edilmiş, güney ve dağ manzaraları Orta Kamçatka harikaydı. Şeron'da, bizden önce gelen kurye sayesinde bir tekne bulduk, ya da resepsiyonumuza hazır olan Kamçatkan salını. 3 kişiden oluşuyordu. Büyük kano birbirine paralel olarak yerleştirilmiş, yaklaşık 3 feet uzunluğunda ve mühür derisi tangalarla sıkı şekilde enine bağlanmıştı direkler. Bunların üzerine yaklaşık 10 feet yüksekliğinde bir zemin veya platform döşenmişti. 12 ile her kanonun baş ve kıçında bazılarında hantal gemiyi yönlendirecek ve itecek kürekler bilinmiyor ama şüphesiz tatmin edici bir şekilde. Platformda, ki 6 inç derinliğinde yeni kesilmiş çimlerle kaplıydı, biz küçük pamuk çadırımızı diktik, ayı derisiyle değiştirdik, battaniyeler ve yastıklar bir kabin yerine çok rahat bir yer buldu. Tüfekler ve tabancalar yorgun bedenlerimizden çıkarıldı ve asıldı çadır direklerine yaslanmış, ağır binici botlar ise saygısızca başlatıldı ve yumuşak buckskin torbaslar ile değiştirildi, dipnot, mokasin botlar, eğerler, uygun köşelerde saklanıyordu. Gelecekteki kullanım ve tüm eşyalarımızı zevk için elden verdi durumumuza uygun olan lükslerden biri. Birkaç saatlik dinlenmeden sonra, bu süre zarfında ağır yükümüz benzer bir sal ile birlikte Kumlu'ya yürüdük plaj, bizi uğurlamak için toplanan kalabalığa veda ettik ve yavaşça akıntıya doğru savruldu, kıyıdaki Kamçadıl şapka ve mendil sallayarak nehirdeki bir kıvrım onları gizledi görüş. İlk 20 mil boyunca Üst Kamçatka'nın manzarası dağlar gibi nispeten evcil ve ilgi çekici değildi tamamen çam, huş ve karaçaç ormanlarıyla örtülmüş, bu da suyun kenarına kadar uzanıyordu. Yeterli bir zevkti, ancak ilk başta, çadırda yumuşak ayı derilerimizin üzerine uzanmak, parlak renkli ve sürekli değişen yaprakları izlerken ani ama sessizce uzun kıvrımlarda hızlı ama sessizce süpürülmek için durgun su manzaraları, Büyük Kamçatkan kartalını korkutan yalnız bir kayanın üstünde oturduğu ve korkutucu bulutlar nehir boyunca uzun sıralar halinde uçan gürültülü su kuşu görüş alanı. Üst Kamçatka'nın seyir yolu biraz karmaşıktır ve gece saatlerinde tehlikeli, akıntının hızlılığı ve takılma sıklığı ve hava kararar kararmaz yerli teknecilerimiz devam etmenin güvensiz olduğunu düşündü. Buna göre sallarımızı karaya çıkardık ve ayın doğuşunu beklemek için karaya çıktı. Kenarındaki kalın çalılıklarda küçük bir yarım daire çizilmişti, sahilde ateşler yakıldı, patates ve balık kazanları asıldı. Kaynadı ve hepimiz neşeli alevin etrafında toplanıp sigara içtik, konuştuk ve akşam yemeğine kadar Amerikan şarkıları söylerdi. Medeni gözlere sahne tuhaf bir şekilde vahşi ve resmenikti. Karanlık, yalnız nehir uğultusu kanalında çökmüş ağaçların etrafında hüzünle, yoğun ilkel dönem orman geçen rüzgara hafifçe fısıldayarak hayranlığını yükseltiyordu. Yalnızlığının işgali, devasa alevli kamp ateşi bir durgun suyun üzerinde kırmızı, parlak bir parıltı ve tuhaf bir şekilde ışık saçıyor çevreleyen ormanlar ve garip giyimli adamların uzanması tüylü ayı derilerinin üzerindeki alevleri umursamazca düşünün, hepsi uydurulmuş Rembrandt'ın kalemine layık bir fotoğraf. Akşam yemeğinden sonra büyük bir ateşi yakarak kendimizi eğlendirdik. Sahilde sürüklenen odun ve zıplayanlara ateş fırlatmak, nehir boyunca geçerken somon ve korkmuş ördekler alışılmadık ses ve ışıkla uyanmıştı. Hiçbir şey olmayan da ateşimizden geriye sadece parlayan korlar yığını kalmışken, ayı derileri suyun kenarındaki yumuşak kumların üzerine koydu ve yattı, parıldayan yıldızlara bakarak bilinç kaybolana kadar rüyalar ve hayaller tamamen yok olmaya gidiyor. Gece yarısı civarında yüzüme yağmur sıçratması ve ağaçların tepesinde yükselen rüzgarın hıçkırması ve dışarı sürünerek çıkma suyla ıslanmış battaniyelerim doğdu ve binbaşının kıyıya çadırı kurdu, ağaçların arasına kurdu ve sığınağıydı, ama beni haince bir şekilde saldırıya maruz bırakmıştı. Yağmur fırtınası, sanki hiçbir önemi olmayan bir mesele gibiydi. Çadırda ya da çamur birikintisinde uyudum. Zihninde tartıştıktan sonra içeri girmem mi yoksa intikam alıp çekmem mi gerek? Çadırın başlarının üzerine çöktüğünü, sonunda önce yağmur yağdırmak ve daha uygun bir zamanda intikam almak istiyor. Neredeyse hiç almamıştı. Yüzüme ıslak tuval düştüğünde tekrar uyuyakaladım, kalk. Başlama zamanı geldi ve sürünme düşmüş çadırın altından somurtkanca salın yanına yürüdüm. Aklımda intikam almak için çeşitli dahiyane planlar dönüyordu. Binbaşı ve Dodd,
Önce beni yağmurda bırakmışlardı, sonra da gece yarısı ıslak bir çadırı yıkarak beni uyandırdı başımın üzerinde. Saat sabah 1'di, karanlık, yağmurlu ve kasvetli ama ayın doğması gerekiyordu ve bizim Kamçadal tekneciler, başlayacak kadar hafif olduğunu söylediler. Buna inanmıyordum, gerçekten öyleydi ama uykulu şekilde ifade ettiğim görüşlerimin önemi yoktu. Majör ve itirazlarım tamamen görmezden gelindi. Acı içinde umut ederek kalbimden bir engelle koşmamız gerektiğini söyledim, somurtkanca yatıyorum yağmurda, salımızın ıslak çimenlerinde ve unutmaya çalıştım uykudaki mutsuzluğum. Ters rüzgar nedeniyle çadırımızı kapattık ve kendimizi elimizden geldiğince örtmek zorundaydık, yağlı bez battaniyeleri kaplar ve gecenin geri kalanını ürpererek geçirir. Gün doğduktan yaklaşık 1 saat sonra Kamçadal yerleşimine yaklaştık. Milkova, Yarımada'nın en büyük yerli köyüdür. Yağmur durmuştu ve bulutlar ayrılmaya başlamıştı, ama hava hala soğuk ve hamdı. Bir kurye bir gün önce Şerom'dan gelen kano, sakinlere yaklaştığımız ve dönerken ateşlediğimiz sinyal topu nehrin son kıvrımı neredeyse tüm nüfusu koşturdu, sahile doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Resepsiyonumuz, mükemmel bir alkış oldu. Dodd'un, şehir babaları, olarak adlandırdığı bu sayı, 20'ye kadar, iniş noktasında bir beden halinde toplandılar ve eğilmeye başladılar, şapkalar takıyor ve, "Zedreistviti" diye bağırıyor. Dipnot, nasılsınız? Biz kıyıdan 50 yard uzaktaydı, bir düzine kişiden selam atıldı, paslı çakmaktaşlı tüfekler, hayatımızı tehlikeye atacak şekilde ve bir düzine yerli suya girerek bize güvenli bir şekilde ulaşmamıza yardımcı oldu, iniş yaptı. Köy, nehir kıyısından kısa bir mesafede yer alıyordu ve yerliler bizim oraya 4 kişiyi taşımamızı sağlamıştı, Kamçatka'da gördüğüm en kötü görünümlü atlardan. Onların ekipman, aşağıdaki çatı kırgaklarına göre modellenmiş ahşap eğerlerden oluşuyordu. Köşeli bir ev, yaklaşık 12 inç uzunluğunda üzengi yamalı, yamalanmış fiş derisi tangalarının atılmış kalıntılarından, ayı derisi kırıntıları ve hayvanların burunlarına vurulmuş morz derisinden halterler. Binmeye devam ettiğimizde yaşanan heyecan eşsizdi, o sessiz yerleşimin yıllıklarına inanıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum, binbaşı atına binmeyi başardı, ama biliyorum ki uzun saçlı bir düzine Kamçadal, doğdu ve beni yakaladı, ne olursa olsun. İtirazlar, bizi bir yere oraya çekti, ta ki ulaşma mücadelesine kadar talihsiz kişilerimizin bir kısmının tutunması, mücadeleye benziyordu. Patroklus'un ölü bedenini ve sonunda bizi zaferle içeri kaldırdı, eğerlerimiz nefes nefese ve bitkin bir halde. Bir tane daha böyle misafirperver karşılama bizi sonsuza dek etkisiz hale getirirdi. Rus-Amerikan Telgraf Şirketi'nin hizmeti. Sadece zamanım vardı, aceleyle binbaşıya geri baktı. Korkmuş biri gibi görünüyordu. Landsman rüzgar tarafına uzanan Stadinkingsale boom koşusunun ucunda oturan hızlı bir makas makinesindeydi ve yüzü buruşuk bir ifadeye bürünmüştü. Acı, eğlence ve şaşkınlık karışımı vardı, ki bu açıkça öyle değildi. Çelişkili duygularına hakkını vermeye başlar. Hiç fırsatım olmadı onun acılarına şefkatli katılımı ifade etmem, için heyecanlı bir yerli atımın halterini tuttu, 3 tane daha saygıyla açık başlar iki tarafta düştü ve ben içeri götürüldüm, bilinmeyen bir hedefe zafer. Tarif edilemez saçmalık görünüşümüz tam gücü beni etkilemedi, ta ki bakana kadar köye varmadan hemen önce arkamda. Binbaşı vardı, Vyushin ve Dodd, zayıf Kamçadal atlarının üzerinde oturmuş, dizleri ve çeneleri neredeyse aynı seviyede, yarım düzine yerli yanlarında gezintili kostümler köpek koşusu gibi geziyordu ve çıplak başlı erkekler ve çocuklardan oluşan büyük bir geçit töreni ciddi şekilde yukarı çıkıyor arkada, atları keskin sopalarla geçici bir şekilde yumruklarken yaşam ve ruhun tezahürü. Bana hafifçe bir Romalı hatırlattı. Zafer, binbaşı, Dodd ve ben zafer kazanan kahramanlar oluruz ve Kamçadals, mahkum altına gitmeye zorladığımız esirler, ve şimdi Yeditepe'li şehre zaferle girişimizi onurlandıran kişi. Bunu belirttiler. Dodd'a hayal ettim. Ama o böyle bir şeyin olacağını söyledi. Zaferli kahramanlar, yapmak için hayal gücüne şiddet uygulamak zorunda kalmışlardır. O sefer bizden çıkmış ve, kahraman kurbanlar, olarak da aynı derecede önerildi. Şiirsel ve gerçeklere daha uygun. Onun son derece pratik yaklaşımı zihni, mutsuzluğumuzun böyle hayali bir idealize edilmesine itiraz etti. Heyecan, girdikçe azalmadı, arttı. Renkli refakatçimiz el hareketleri yaptı,
İleri geri koştu ve bağırdı, en telaşlı şekilde anlaşılmaz emirler, başlar belirdi ve pencerelerde şaşırtıcı bir kaleidoskopik ani bir sesle kayboldu evlerden ve 300 köpek general katkıda bulundu, karışıklık ve cehennemle bir köpek barış jübilesi Feyray, havayı sesle titretti. Sonunda önünde durduk. Büyük bir tek katlı kütük ev ve 12 ya da 15 kişi tarafından desteklendi, yerliler atından inip içeri girmeli. Dodd kendi payını aldığı anda kafası karışık bir şekilde sordu, tüm Rusların adına ne oluyor, bu anlaşmanın sorunu Saints'tir, herkes deli mi? Vyushin, starostayı, yani başını çağırması emredildi. Köyde yer aldı ve birkaç dakika içinde ortaya çıktı, eğilip Çinli bir Mandarin'in etkileyici ısrarcılığı. Daha sonra binbaşı ile Rusça uzun bir konuşma gerçekleşti. Starosta, Kamçadal'daki açıklayıcı yorumlarla bölünmüş dil, ki bu konuyu maddi olarak aydınlatmaya eğilimli değildi. Bir gülümsemeye karşı belirgin ve artan eğilim yavaş yavaş yumuşattı. Majorun yüzündeki sert çizgiler, sonunda bir kahkahaya boğulana kadar o kadar bulaşıcı bir komiklik var ki, bilmiyor olmama rağmen eğlencenin doğasında, içten bir sempatiyle katıldım. O kısmen toparlanıp nefesini tuttu, yerliler seni aldı imparator için, ve sonra bir kez daha neşeyle patladı, bu da boğulma ya da apopleksi ile sonuçlanma tehdidinde bulunuyordu. Şaşkınlıkla kaybolmuştum, o iyileşene kadar sadece zayıfça gülümseyebildim, onun neşesini daha anlaşılır bir şekilde açıklamak için yeterli bir açıklama yaptı. Görünüşe göre Petropavlovk'tan gönderilen kurye yarımadadaki yerlilere gelişimizi bildirmek için Rus valisinden isimleri içeren bir mektup taşıyordu ve parti üyelerimizin işgalleri ve o benimki konulmuştu, Yegor Kennan, telegrafçı ve operatör, olarak yere dönüyor. Öyle oldu ki Milkova starostasının nadir bir başarıya sahip olduğunu, Rusça yazıyı okumayı biliyordu ve mektup verilmişti, köy sakinlerine iletilmesi için ona verildi. O bilinmeyen, telgrafçı, kelimesini kafasına karıştırmıştı ta ki zihni içeri girene kadar umutsuz bir şaşkınlık hali, ama verememişti muhtemel anlamı hakkında en çılgın varsayım. Operatör, ancak daha tanıdık bir sesi vardı. Tam olarak yazılmamıştı. Alışık olduğu bir şekildeydi. Ama açıkça kasıtlıydı. İmparator, için, imparator, ve, kalbi hızla çarparken, bu şaşırtıcı keşfin heyecanı ve saçlarının diken diken olması tefsirsel çalışmalarının zorluğundan dolayı öfkeyle koştu, tüm Rusya'nın Çar'ının ziyarette olduğu haberini yaymaya çalıştı Kamçatka'ya kadar ve 3 sefer boyunca Milkova'dan geçecekti günler. Bu endişe verici duyurunun yarattığı heyecan, tarif edilmekten çok hayal edilmek daha iyi. Her şeyi içine çeken konu konuşma, Milkova'nın sadakatini nasıl en iyi şekilde gösterebileceği ve imparatorluk ailesinin başı, sağ kolu olan başkana duyulan hayranlık, Kutsal Ortodoks Kilisesi ve 70 milyonluk yüce hükümdar adanmış ruhlar mı? Kamçadal yaratıcılığı umutsuzlukla vazgeçti. Ne olabilir ki fakir Kamçatkan köyü, yüce efendisinin eğlencesi için ne yapıyor? İlk heyecan geçtiğinde, starosta sorgulandı, bu haberi getiren mektubun niteliğine yakın ve sonunda açıkça belirtilmediğini kabul etmek zorunda kaldı. Alexander Nikolaevich, imparator, ama, Yegor, gibi bir şey, operatör, dediği, bunun büyük ölçüde aynı şey olduğunu savundu. Çünkü eğer bu imparatorun kendisi değilse, onun birinin kendisi anlamına geliyordu, en yakın akraba, eşit onura hakkı olan ve eşit saygıyla muamele görürdü. Kurye çoktan gitmişti ve gitmişti, çağırdığı yolcuların rütbesi hakkında hiçbir şey söylemedi, sadece Petropavlovsk'a bir gemiyle geldiklerini, muhteşem giydiklerini, mavi ve altın üniformalar giymişti ve vali tarafından ağırlanıyordu ve liman kaptanı. Kamuoyu nihayet yerleşti, operatorun etimolojik olarak değerlendirildiği inancı, imperatorun birinci kuzeni ve bunun bir saygın kişi anlamına gelmesi gerektiği imparatorluk ailesiyle bağlantılı yüksek rütbeye sahipti. Bu izlenimle vardığımızda bizi kabul etmişlerdi ve zavallı adamlar, işimizi bitirmişlerdi, bize uygun onur ve saygı göstermek için ellerinden gelenin en iyisi. Bizim için ağır bir sıkıntı oldu. Ama en belirgin şekilde kanıtlanmıştı, Milkova'nın Kamçadal sakinlerinin hüküm süren Rusya'nın ailesi. Binbaşı starostaya gerçek rütbümüzü ve mesleğimizi açıkladı. Ama bu adamda hiçbir fark yaratmıyor gibi görünüyordu resepsiyonumuzun misafirperverliği. Bize en iyi şekilde davranıldı, köy bunu başardı ve merakla bakıldı, bu da belli bir şekilde Milkova'dan geçen yolcuların şimdiye kadar çok az olduğunu. Ekmek ve rengeyi eti yedikten sonra, deneysel tadım yaptıktan sonra çeşitli ilginç şekilde karıştırılmış yerli yemekler,
Eyalet olarak geri döndük iniş yeri, başka bir korit töreniyle birlikte 15 topla selam verdik ve nehir boyunca yolculuğumuza devam ettik.